Orman Bakanlığı eskiden ağaç kesimi kadar dikimde yapardı, artık buna yeterince önem verilmiyor. İklim değişikliği açısından ele alacak olursak ormanlar yutak alanlardır. Yani karbondioksiti depolarlar. Güneş paneliyle güneş enerjisini elektriğe dönüştürmek mümkün, fakat panelin bir ömrü var. Verimliliği düşük. Panelin maliyeti de az değil. Allah'ın yarattığı ağaç mükemmel bir şekilde güneşten en iyi şekilde faydalanıyor. Süreç tamamen doğal. Ağaç güneş, toprak, su ve karbondioksit ile besleniyor ve büyüyor. Ağacın kendisi ve atığı güneş enerjisinin depolandığı bir batarya gibi. Ayrıca bunları yaparken gölgesiyle doğal klima gibi davranıyor. Bu da yetmezmiş gibi bizim için hayati olan oksijeni de üretiyor. Havadaki toz ve partikülleri de filtreliyor. Ne kadar karlı bir yatırım, değil mi? Yapılacaklar. Orman muhafaza memurlarının sayısı arttırılmalı. Kaçak kesimin önüne geçilmelidir. Orman olmayan ve yeterli yağış almayan alanlarda akasya türünde yapay ormanlar oluşturulmalıdır. Bu iş için 100.000 kişi sürekli olarak görevlendirilmelidir. Ormanda geçici statüde işçi çalıştırılmasına son verilmelidir. Yapılacak iş çok. Orman yangınlarının azaltılması için ormanaltı atıkların odun peleti, gübre olarak değerlendirilmesi için gerekli sistem kurulmalıdır. Bu iş için en az 200.000 kişi görevlendirilmelidir. İthal edilen doğalgaz ve kömürden üretilen elektrik, ormanaltı atıklardan, bahçelerde budanan ağaçlar ve kaynak sadece ormanlarla sınırlı değil ve tarımsal atıklardan temin edilse yurt dışına ödediğimiz milyarlarca dolar ülke içinde kalacaktır. Bu konuda bir çalışma bulamadım ama Türkiye'nin %30'u orman, bunun %1'i kadar yıllık atık oluşsa yüz ölçümümüzün 3'ü büyüklüğünde bir alan, 2350 kilometrekare İstanbul'un yarısı, enerji kaynağına dönüşür. Şehirlerdeki atıklar, sanayi atıkları, tarımsal atıklar, hızla büyüyen dayanıklı ağaç türleri dikilen alanlardan elde edilecek emtialar ve toplamda en az İstanbul kadar büyüklükte bir enerji kaynağı. Kendi kendine yeten dünyaya hükmeder, en azından borçlu olmaz. Cari açık demek borç demektir. Borç alan emir alır. Her ilde pelet, biyogaz, gübre ve yem üretimi ile ilgili yeterli depolama ve üretim tesisleri kurulmalıdır. Yem üretimi de mümkün yem fiyatlarını düşürmekte. Üretilen ürünlerin ve hammaddelerin taşınması için ulaş sistemi kullanılmalıdır. Çürüyen her şey çürüme esnasında biyogaz, metan üretir. Türkiye'nin biyogaz potansiyeli ile ilgili yapılan çalışmalar, gerçek potansiyeli göstermemektedir. Denemesi bedava. Üretilecek biyogaz ile traktör, kamyon ve araçlar çalıştırılabilir, bu mümkün. Veya gaz doğrudan doğal gaz şebekesine aktarılabilir. Ayrıca metan gazının küresel ısınmaya etkisi karbondioksitten 27 kat fazladır. Dünya metan gazını bu şekilde enerjiye çevirse iklim değişikliğiyle gerçekten mücadele etmiş olur. Ama bunu amaçlamıyorlar. Petrolü kime satacaklar? İhtiyaç kalmasa nükleer enerjiyi nasıl pazarlayacaklar? Kurmuş oldukları küresel sömürge imparatorluklarını nasıl yaşatacaklar? Talep azaldığında petrolün fiyatı ne olur bir düşünün. Size enerji fakiri olduğunuz söyleniyor, bu kocaman bir yalan. Onların sistemlerini yıkmak için öncelikle kendi enerjimizi üretmeliyiz. Nüfusun belki %20'si sadece bu sistemde çalışacak, düşünün, işsizlik mi kalır? İş yok diyorlar, bu da kocaman bir yalan. İşsizlik olan yerde iş gücü ucuzlar. Modern köleleri, yani çalışanları, bu şekilde kendilerine muhtaç kılıyorlar. Muhtaç olduğumuz her şey bizlere Allah tarafından fazlasıyla verildi. Ama farkında değiliz. Bunun için ormanaltı alınacak veya budama yapılacak bölgeler, 5 kilometrekare gibi alt parçalara ayrılmalı. Bu alanlar, her 5 yılda bir bu işleme tabi tutulmalıdır. Ormanlarda yaşayan canlıları da fazla rahatsız etmemeliyiz. Kesim yapılan alanlarda kesim sonrası oluşan ağaç atıkları toplanmalı veya toplatılmalıdır. Şehirlerde yapılan ağaç budama ve çim biçme sonucunda elde edilen atıklarda, belediyeler tarafından toplanarak değerlendirilmelidir. Ormanlarda bulunan bütün insan kaynaklı atıklarda, cam şişe, alüminyum içecek kutuları, çöpler ve periyodik olarak toplanmalıdır. İnsanlar bu atıkların doğaya atılmaması konusunda bilinçlendirilmelidir. Köylerde çöpler şehirlerdeki gibi toplanmıyor. Bu yüzden köylüler bu atıkları hep doğaya atıyor. Bunu önlemek için köylere çöp konteynerları konulmalı ve periyodik olarak belediyelerin bu çöpleri de toplaması sağlanmalıdır.
Yangın söndürme konusunda yerli ve milli uçak helikopter filoları kurulmalıdır. Yangın söndürmede çalışan orman işçilerinin iyi bir şekilde eğitim alması sağlanmalıdır. Başımıza gelen felaketler durup dururken gelmez. Kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça. Haksızlıklar karşısında susan, ezilen insanların sorunlarını gidermeyen sokak köpeklerini katleden, sadece kendini, çıkarını düşünen biz doğru yola dönmedikçe, başımıza daha çok belalar gelecektir. Allah bizleri doğru yola çevirsin ve hidayet versin inşallah. Amin.